Merkel'e selle ilgili olarak çok büyük tepki var. Yaklaşık 50 günü geçmesine rağmen maalesef Almanya'da yaralar sarılabilmiş değil. Adeta Almanya afette, sınıfta kaldı diyebiliriz. Bakın, bununla ilgili bir haberi hemen sizlerle paylaşacağım. Almanya sel felaketi sonrasında afetzedelerin yaralarını tam olarak saramadı. Almanya'da Temmuz ayının ikinci haftasında meydana gelen sel felaketinin ardından yerel ve federal hükümetlerin yaraları hızla saramaması ülkenin doğal afetlere karşı müdahale konusunda yetersiz olduğunu ortaya çıkardı deniliyor. Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinden dolayı ortaya çıkan çamurların hala temizlenmemesi, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunlarının tam olarak çözülememesi Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın afetlere karşı aslında hazır olmadığını gösteriyor deniliyor. Sel felaketinin ardından birçok ilçe ve kasabada uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Cep telefonu şebekeleri devre dışı kaldı. 14 ve 15 Temmuz'da yoğun yağışların yaşanmış olduğu bölgelerde yerleşim bölgelerinde 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri büyük zarar görürken bazı bölgelerde ise ekipler güvenlik amacıyla elektrikleri kesti. Selden etkilenen kişilerin yaklaşık bir hafta boyunca elektriksiz kaldığı da ifade ediliyor. Sel nedeniyle cep telefonu şebekesi ancak 2 hafta sonra devreye girebildi pek çok noktada. Sel felaketinden etkilenen bölgelerde 150'den fazla baz istasyonu zarar gördü. Birçok bölgede günlerce cep telefonu şebekeleri çalışmadı. Deutsche Telekom sel felaketinden 3 gün sonra baz istasyonlarının ancak yarısını devreye alabildiği deniliyor. Afet bölgelerinin tamamında cep telefonu şebekelerinin tümünün tekrar devreye sokulabilmesi yaklaşık 2 hafta sürdü. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen pek çok noktada içme suyu halen verilemiyor. Yetkililer eve gelen suları kaynatarak kullanmaları ya da dışarıdan temiz su temin etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Sel felaketinde en çok etkilenen Ahtal bölgesinde aradan bir ay geçmesine karşın kanalizasyon sistemi yeniden inşa edilemedi. Çalışmadığı için en ufak bir yağışta kanalizasyon sisteminde taşmalar meydana geliyor. Doğaya büyük zarar verebilecek nitelikteki atıkların doğrudan nehre karıştığı da eleştiriler arasında. Doğalgaz hattının tamiri ancak 5 hafta sonra başlayabildi. Sel felaketinde büyük yıkıma uğrayan pek çok bölgede doğalgaz şebekeleri zarar gördü. Haftalar sonra da çalışmalara başlandı deniliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şunu gördük. Almanya, evet büyük Almanya, koca Almanya maalesef böylesine doğal bir afette yeteri kadar hızlı olamadı. Bir de Almanya'da yardım kuruluşları ile resmi kurumlar arasında ciddi bir kavga durumu söz konusu. STK'lar, sivil toplum kuruluşları halka yardım etmek için uğraşıyor ama devlet yetkilileri, resmi kurumlar bunun önüne geçiyor diye çok sayıda haber alıyoruz. Yani kurumlar, STK'lar birbirine girmiş vaziyette, o mu bu mu derken değerli izleyicilerimiz olan yine her zaman olduğu gibi vatandaşa oluyor. Ne diyelim? İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntı Almanya'da giderilir. Aksi halde görüyorsunuz vatandaşın perişanlığı devam ediyor. Avrupa'nın ortasında, Avrupa Birliği'nin en büyük devletinde böyle bir görüntünün üzerinden 5-6 hafta geçmesine rağmen hala devam ediyor olması tabii kafalardaki soru işaretlerini de artırıyor. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa İstatistik Ofisi tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde gençlerin evden ayrılma yaş ortalaması açıklandı. Buna göre Avrupalı gençler ortalama 26,4 yaşında, 26,5 yaşında evden ayrılıyor. Kadınlar erkeklerden daha erken evden ayrılıyor. Avrupa'da erkekler 27,4 yaşında, kadınlar ise 25,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke konumunda bulunuyor. İsveç'te gençler ortalama 17,5 yaşında ayrı eve taşınıyor. İsveç'in en yakın 19,8 ile Lüksemburg, 21,2 yaş ile Danimarka, 22 yaş ile Finlandiya izliyor.
Hırvatistan'da ise gençlerin evden ayrılmasının yaş ortalaması 32.4. Hırvatistan'ın en yakın 30.9 ile Slovakya, 30.2 ile İtalya ve Malta takip ediyor. Söz konusu ayrı ev kurma yaş ortalaması Almanya'da 23.8, Fransa'da 24, Hollanda'da ise 24.3 olarak kaydediliyor. Türkiye'de ise gençler ortalama 27.8 yaşında evden ayrılırken erkekler 29.8, kadınlar ise 25.8 yaşında ayrı bir eve taşınıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi İsveç bu işte lider. İsveç'te 17,5 yaş deniliyor. 17,5 yaşından sonra ortalama tabii insanlar evlerinden ayrılıyormuş. Şimdi bakın, ayrılmaya da İsveç'in aile yapısına baktığımızda maalesef ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. Maalesef diyorum, çünkü evlilikler İsveç'te her geçen gün azalıyor. Yani bu ayrılanlar evlilik kurumu adı altında bir birliktelik yaparak devam etmiyorlar. Her biri ayrı bir telden çalıyor. Türkçe meali bu. Hal böyle olunca değerli izleyicilerimiz, aile denilen kavramın içi boşaltılıyor. Ne kadar erken yaşta çocuklar evden ayrılırsa şunu görüyoruz: aile yapısı o toplumlarda yok oluyor. Toplumun ana merkezi olan aile yapısı yok olursa ondan sonra çöküntüler ciddi anlamda başlıyor. Evet, Avrupa'da yaşayan, İsveç'te yaşayan vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili elbette söyleyecekleri vardır. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aile yapısı konusunda, gençlerin çok erken yaşta evden ayrılmaları konusunda neler düşünüyorsunuz? Bunu lütfen bu yayınımızın altına, videomuzun altına yazmanızı istirham ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Yunanistan Türkiye vatandaşlarına sınırlarını 20 Mart tarihinde kapatmıştı. Şimdi çok sayıda vatandaşımız bildiğiniz üzere Türkiye'den Avrupa'ya gelmeye başladı ve Kapıkule'deki yoğunluk nedeniyle pek çok vatandaşımız bizlere Yunanistan'daki sınır kapılarının durumunu soruyor. Şimdi bakın, Yunanistan Türklere kapıları açtı. Şimdi bununla ilgili tabii bazı şartlar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Yunanistan'a giriş yapabilmek için gerekli işlemler adı altında 2 doz aşı olmanız ve üzerinden 14 gün geçmiş ise direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Aşınız yok ise 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi negatif olan belge veya 48 saat içerisinde yapılmış antijen testi yeterli oluyor. Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 negatif test sonucu beyan eden Türk vatandaşları artık Yunanistan'a giriş yapabilecek. Yunanistan'a girişte tüm ülkelerin vatandaşları için kişisel bilgiler içeren seyahat formu doldurma uygulamasının devam ettiği vurgulanan açıklamada Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke için aranan şartların 12 yaşından büyük çocuklar için geçerli olduğu ifade edildi. Ayrıca alınan yeni karar çerçevesinde tüm yolculara hudut ve gümrük kapılarında hızlı test yapılacağı, sonucu pozitif çıkanların 14 günlüğüne karantinaya alınacağı ifade edildi. Yunanistan'a giriş yapabilmek için gerekli olan şartları Pegasus Hava Yolları, Yunanistan ve Türk Hava Yolları web sitesinde şu şekilde yayınladı. Yunanistan'a seyahat edecek bütün yolcuların en az 14 gün önce aşılanmış olmaları ve yanlarında aşı belgeleri bulundurmaları veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi bulundurmaları ya da son 2-9 ay içerisinde koronavirüsü atlattığına dair belge bulundurmaları gerekmektedir. Test sonuçları İngilizce olmalı ve test üzerinde yolcu ismi, pasaport veya kimlik numarası yazmalıdır. 48 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu antijen testi de geçerlidir. 12 yaşından küçük çocuklar testten muaftır deniliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz Yunanistan kapatmıştı kapılarını. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili de yine bir haber yapmıştık. Yunanistan sadece İpsala sınır kapısından haftada 1500 kişiyi alıyordu. 1500 kişi, yani gelmeyin diyordu. Şimdi en azından böyle bir uygulama durumu söz konusu.